Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılbaşı sofranızı süsleyecek 6 yeni ve kolay meze tarifi hazırlıyoruz. İster yılbaşında ister misafir sofralarınızı süsleyecek bu meze tariflerine geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Meze tariflerinden ilk olarak pancarlı humus ile başlıyoruz. Önce rengine sonra tadına hayran kalacağınız bir humus tarifi olacak. Bunun için bir tane orta boy kırmızı pancar kullanıyoruz. Pancarı küçük küpler halinde doğradıktan sonra üzerinden bir çay bardağı su ekliyorum ve yumuşayıncaya kadar pancarı pişiriyorum. Çatalla kontrol ettiğiniz zaman pancarları rahatlıkla eğer batıyorsa pancarlar güzelce olmuş demektir. Bir robotun içerisine 2 su bardağı haşlanmış nohutu alıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı, 2-3 diş sarımsak, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı dolusu kimyon, 1 limonun suyu, 5 yemek kaşığı tahin, haşlayıp hazırlamış olduğumuz kırmızı pancar, hepsini robota aldıktan sonra malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar robottan geçiriyoruz. Ben kırmızı pancarın haşlanma suyunu da humusun içerisine ilave ettim. O yüzden ekstra su ilavesi etmeye gerek duymadım. Eğer sizin pancarın su miktarı yeterli gelmezse birkaç yemek kaşığı su ilave ederek humusun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen servis tabağına aldıktan sonra pancarlı humusun üzerine biraz da susamla süsleyeceğim ve servis için hazır olacak. Hem görüntüsüne hem rengine hem de lezzetine hayran kalacağınız bu humus tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sırada yoğurtlu meze tariflerinden en lezzetlisi olan kabaklı havuç tarator tarifi var. Bunun için bir tavanın içerisine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Bir tane rendelemiş olduğum orta boy havuç ve rendelenmiş bir tane kabağı tavanın içerisine alıyorum. Yağ ile havuç ve kabağı güzelce karıştırıp ocağa alıp sebzeleri pişirmeye başlıyorum. Ara ara karıştırarak havuç ve kabağı suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Havuç ve kabak güzelce yumuşadı, suyunu tamamen çekti. Şimdi hemen cam bir kasenin içerisine alıyorum ve tamamen soyuncaya kadar dinlendiriyorum. Havuç ve kabak iyice soğuduktan sonra içerisine yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz ve bir diş de sarımsak ekledikten sonra malzemelerin hepsini iyice karıştırarak havuçlu kabak taratoru hazırlıyoruz. Yoğurt miktarı yeterli gelmediği için ben şöyle bir kaşık dolusu kadar daha süzme yoğurt ilave ettim ve onu da iyice karıştırdıktan sonra tarator servis için hazır. Hemen sunum önerisini de size göstermek istiyorum. Bunun için hazırladığım taratordan servis tabağının içerisine şöyle birazcık aldım ve soyacak yardımı ile havuç dilimleri hazırlamıştım. Onu yuvarlak şekilde servis tabağının içerisine yerleştirdikten sonra havuçların içerisinde tekrar tarator mezesi ile dolduruyorum ve böylece havuç taratoru şık bir şekilde sunabilirsiniz. Şimdi sırada acuka tarifi var. Diğer bir adıyla muhammara tarifi. Bunun için 3 tane közlenmiş kırmızı biberi robotun içerisine alıyorum. 4 dilim etimek kullanıyorum. Eğer evde etimek yoksa bunun yerine bayat ekmek içi de kullanabilirsiniz. 2 diş sarımsak, yarım su bardağı ceviz içi,
Ve yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağının bir kısmını şimdi ilave ettim. Kalanını daha sonra ekleyeceğim. Malzemelerin hepsini pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar rondodan geçiriyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı karışık salça ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı dolusu kimyon ve zeytinyağının kalanını da ilave ediyorum. Son olarak 1 tatlı kaşığı doğal nar ekşisini de ilave ettikten sonra malzemelerin hepsini tekrar robottan geçiriyorum. Robottan geçirdikten sonra acuka tarifi de artık servis için hazır. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim size. Servis tabağına alıp düzelttikten sonra onu da hemen servise hazırlayacağız. Sırada yoğurtlu patlıcanlı mezelerin şahı olan mütebbel tarifi var. Mütebbel tarifi için hazır közlenmiş patlıcan kullanıyorum ben. Yaklaşık 250 gram kadar közlenmiş patlıcanı tabağın içerisine alıyorum. Patlıcanları bir bıçak yardımıyla biraz daha küçültüyorum. Ardından 2,5 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. İki buçuk yemek kaşığı tahin, yarım limonun suyu, 1 diş sarımsak ve yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ettikten sonra şimdi malzemelerin hepsini iyice karıştırarak tahinli yoğurtlu patlıcan mezesini hazırlıyorum. Eğer patlıcanlı meze tariflerini seviyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim yoğurtlu, patlıcanlı ve tahinli muhteşem bir meze oluyor. Ve sırada narlı, cevizli roka salatası tarifi var. Bunun için yarım demet roka kullanıyorum. Rokaların sap kısmını şöyle ayırdım ve sap kısmını ince olacak şekilde kesiyorum. Ardından rokanın yaprak kısmını daha irice kesip hazırladıktan sonra hemen salata tabağının içerisine doğradığım rokayı alıyorum. Çeri domatesleri halka halka doğrayarak roka salatasının etrafından yerleştiriyorum. Küçük küpler halinde doğrayıp hazırladığım beyaz peyniri roka salatasının üzerinden ilave ediyorum. Biraz ceviz içi ve biraz da nar taneleri ekledikten sonra cevizli, narlı, beyaz peynirli roka salatası da servis için hazır. Daha sonra servis edeceğimiz için roka salatasının sosunu ayrıca hazırlıyorum. Bunun için 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırarak sosunu hazırlıyorum. Salata miktarı az olduğu için sosu da az hazırladım. İsterseniz artırabilirsiniz. Ve sırada son mezemiz olan ay çekirdekli kapya biber mezesi tarifi var. Bunun için küçükçe doğrayıp hazırladığım 3 tane közlenmiş kırmızı kapya biberi bir kasenin içerisine aldıktan sonra üzerinden 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da nar ekşisi ekledim. 1 çay kaşığı da tuzunu ilave edip kapya biberleri güzelce karıştırıyorum. Bir kase kadar maydanoz, 1 dal yeşil soğan, 2 yemek kaşığı kadar ay çekirdek içi ve 1 yemek kaşığı kadar da susam ilave ediyorum. Susam ve ay çekirdeğinin kalanını servis kısmında süslemede kullanacağım. Malzemelerin hepsini güzelce karıştırdıktan sonra ay çekirdekli kapya biber mezesi de artık servis için hazır.
Böylelikle sizlerle birlikte yeni ve kolay meze tariflerinin hepsini tamamlamış olduk. Sofralarınızı süsleyecek bu 6 yeni meze tarifini beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.